Skoda Superb ile birlikteyiz. Üçüncü nesline kavuşan ve hepinizin uzunca süredir merakla beklediği Superb'i incelemek için Skoda'nın doğduğu topraklar olan Çek Cumhuriyeti'ne Prag'a geldim. Burada tüm dünyadan çok az sayıda gazetecinin bu otomobili inceleme fırsatı olacak ve ben de bunlardan bir tanesiyim. İnanın bu aracın içine binip aracı kurcalamak için sabırsızlanıyorum. Gelin başlayalım. Her geçen gün tasarım dilini ve kalitesini artıran Skoda, yeni nesil Superb ile adeta çağ atlamış. Sınıfın üzerindeki boyutlara rağmen daha da büyümüş olsa da artık çok daha atletik görünüyor. Köşeli ve LED teknolojili farlar, yeni panjur ve yeni tampon Superb'in önden bir hayli agresif görünmesini sağlıyor. Farın köşesinden başlayıp otomobilin profili boyunca devam eden ve stop lambasında son bulan omuz çizgisinin ise dinamizme katkısı büyük. Superb'in iç mekanı da dışı gibi bayağı elden geçirilmiş. Burada kullanılan yeni yumuşak plastik malzemeler kalite algısının artmasını sağlıyor. Gösterge tablosu her zaman olduğu gibi basit rakamlardan oluşuyor ve çok kolay bir şekilde okunabiliyor. Burada yeni bir vites konsolu yapılmış. Bunun etrafında birkaç tane düğme var. Otomatik park etme, bagajı açma ve sürüş modlarını seçme gibi düğmelere buradan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca el freni de artık elektronik olarak kullanılıyor ve bu da hemen elinizin altında. Otomobilin bütün menülerine ve müzik sistemine bu dokunmatik ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca onun altındaki klima kumandalarının da kullanımı son derece kolay. Küçük eşyalarınız için burada vitesin önünde küçük kapaklı bir göz, 2 tane bardaklık ve oldukça büyük bir kol dayama ayrılmış. Tabii Superb'in en iddialı olduğu yer sürücü koltuğu değil, arka koltuğu. Gelin bakalım orada nasıl bir yaşam alanı sunuyor bize. Superb zaten her zaman olduğu gibi arka koltuktaki yaşam alanıyla çok iddialıydı ve sınıf standartlarının üstünde diz mesafesi sunuyordu. Bu 47 milimetrelik dingildeki artış sayesinde buradaki yaşam alanı eskisinden bile daha ferah. Gördüğünüz gibi çok iyi diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesi de oldukça iyi. Burada patronlar çok rahat bir şekilde bacak üstüne atıp seyahat edebilirler. Sadece geniş olması da değil, burada konfor anlamında belli detaylar sunuluyor. Örneğin dışarıdan görünmek istemiyorsanız burada perdenizi kapatıp kendinizi izole edebilirsiniz. Ayrıca kol dayamayı açıp rahat bir şekilde seyahat edebilir. Soğuk günlerde de arka koltuklarınızı ısıtıp bu konforu yaşayabilirsiniz. Tasarım olarak Superb'in çağ atlamış olduğu ortada. Bunda arka tasarımının da bence çok büyük payı var. Çünkü bundan önceki nesillerinde Superb'in en büyük eksiği arka taraftaki tasarımın bence çok sevimsiz olmasıydı. Açıkçası bu yeni modele bakacak olursak buradaki sivri hatlar sayesinde burası artık çok daha sportif ve elit bir görünüme kavuşmuş. Orta sınıfta bir sedandan bahsediyorsak ve bunun adı Skoda Superb ise bunun bagajından bahsetmemek olmaz. Superb'in bagajı her zaman olduğu gibi çok büyük ve bir önceki nesline göre 30 litrelik artışla artık 625 litrelik yükleme hacmi sunuluyor burada. Fakat bir farklılık var. Eski nesilde Twin Door diye adlandırılan patentli Skoda'da olan bagaj kapağı ne yazık ki yeni nesilde kullanılmıyor. Yeni nesil sadece gördüğünüz şekilde hatchback tarzında açılıyor. Yeni Superb'de 5 farklı güçte benzinli ve 3 farklı güçte dizel motor seçenekleri olacak. Benzinli motor seçenekleri 125 ve 150 beygir olmak üzere 1.4 TSI, 180 beygir gücünde 1.8 TSI ve son olarak 220 ve 280 beygir gücünde olmak üzere 2.0 TSI'dan oluşacak. Dizel motorlar ise 120 beygir gücünde 1.6 TDI ve yine 2 farklı güç seviyesinde 150 ve 190 beygirlik 2.0 TDI'dan meydana gelecek. Ülkemizde Ağustos ayından itibaren satışa sunulacak Superb'de tahmin edebileceğiniz gibi satılacak ve talep görecek olan motorlar düşük silindir hacmindekiler olacak. Yeni Skoda Superb tasarım dili, iç mekanı ve yeni teknolojileriyle gerçekten çok iddialı görünüyor.
Otomobili burada kullanma fırsatımız olmadı ama gördüğüm, dokunduğum ve inceleyebildiğim kadarıyla gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ama daha detaylı bu araç hakkında bilgi verebilmem için bu otomobilin yollara çıkmış olması ve kullanabiliyor olmam lazım. Bunu da en kısa sürede yapıp sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere.